Evet, iyi akşamlar değerli kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Bugün yine Dijital Türk Sports olarak canlı yayınımıza başladık. Gündemimiz çok yoğun ve tempolu geçecek. Bugün yayınımda sürpriz bir konuğum var. Adnan Hocam. Nasılsınız Adnan Hocam? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyiyim Barış'ım, sen nasılsın? Sağ olasın. Vallahi yaramaz bir durumumuz yok. Devam mücadeleye. Çok şükür aman. Evet. Nasıl gidiyor? Her şey çok iyi. Güzel. Kış geldi İstanbul'a. Avrupa'da nasıl? Evet. Viyana'da nasıl durumlar? Valla Viyana'da hava birkaç gündür soğuk. Pazartesi aslında sıcaktı hava. Ama Salı ve Çarşamba soğudu. Hafta sonuna kadar da muhtemelen herhalde havalar daha soğumaya devam edecek. Artık bekliyoruz yaz gelecek gelmeyecek. Efendim? Burada da aynı. Bir hafta falan sürecek herhalde. Yağmurlar falan. Evet. Yaz geliyor zaten ya. Mart'tan sonra artık yaz. Mart'tan sonra yaz. Bahar. Tamam. Peki. Evet. Bugün gündemimiz yoğun, kalabalık, merak edilen konular var. Bugün onlara değineceğiz. Tamam. Biraz şöyle izleyicilerimiz gelsinler. Tamam. Bizi izleyen takipçilerimizden ricamız bizi takip edip yayınımızı bir beğensinler. Abone değillerse bir abone olsunlar. Bizi desteklesinler lütfen. İlerleyen dönemde yayınlarımızı daha içerikleri dolu, altyapısı sağlam yayınlarla devam edeceğiz. Hocam sürpriz bir izleyicimiz var. Hemen şöyle getiriyorum. Mutlu Öztürk, iyi yayınlar diliyorum krallar demiş. Mutlu hocam teşekkür ederiz. İyi yayınlar Mutlu Bey. Şöyle yapayım da. Evet mesaj Mutlu şöyle hocam, görünsün. Evet. Teşekkürler Mutlu Hocam. Sağ ol. Valla senin yokluğunda hemen acil bir iç transfer yaptık kanala. Maliyeti yüksek biraz ama idare edeceğiz. Mutlu Hocam. Sağlık olsun bakalım. Mutlu Hocam yani bu işin tecrübelisi ama biz de nacizane tamam. Mutlu Hocam'ın yerini doldurmaya çalışacağız. Tamam her zaman evet. Hocam. Hocam şimdi şöyle konularımızla başlayalım. Fenerbahçe'nin Belçika kafilesi açıklandı. O yıldızlar listede yok. Yani yıldız isimler listelerde şu anda yok. Fenerbahçe'nin Union Saint Gilles, yani biraz telaffuzu da zor ama artık izleyicilerimiz, takipçilerimiz idare etsinler. Maçın kamp kadrosu belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Gloise ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı yarın oynanıyor. Fenerbahçe yarın oynuyor. Belçika'nın Gliso ekibini işte konuk olacak. Fenerbahçe'de kampa katılan oyuncular belli oldu. Bir de bazı futbolcular kadroda yok. Hangi futbolcular kadroda yok? Onlarla ilgili de bilgiyi verelim. Sakatlık Bekao, King, İrfan Can Kahveci, bu oyuncular sakat. UEFA'ya da bildirilmeyen Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun isimleri var Fenerbahçe'de. Önemli isimler aslında. Bakıldığında hani Bekao, İrfan Can Kahveci, King, bunlar sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Yani yarınki maçın kadrosuna alınmadı. UEFA'ya da bildirilmeyenler var. Serdar Aziz, Mehmet ve Serdar Dursun hocam. Evet. Listede olanlar Livakovic, İrfan Can, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Ciku, Jadon, Ahmet, Muhammed, Ferdi, Krunic, İsmail, Fred sakatlıktan döndü. UEFA artık kadroda da listede de kendine yer buldu. Listede zaten vardı. Kadroda da yer buldu. Zayt, Mert, Hakan, Şimanski, Kent, Cengiz, Tadiş, Ceko, Batshuayi ve Çağrı isimleri kadroda kendilerine yer buldular hocam.
Ne diyorsunuz hocam? Sizin maçla ilgili düşünceniz, fikriniz? Yani Belçika ekibi fizik üstünlüğü çok yüksek. Aslında Belçika'da da lider, kaliteli Lider. yani Lider. bu maç benim gözümde taktik teknikten ziyade fizik üstünlüğe sahip bir maç olacak. Yani fizik üstünlüğü kimde olursa maçı domine edip maçı kazanacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Adnan hocam? Ben de aynen katılıyorum. Şöyle zaten bu rakip takım kendi liginde lider. Çok atletik bir takım. Yani sert oynuyor. Ya takım oyunu oynuyor. Gerçi isimleri var, iyi isimler var da ama takım oyunu oynuyorlar. Bu takım oyunda işte Fenerbahçe'nin saydığın isimler zaten Serdar Aziz falan bunlar verilmemişti isimleri. Fazla bir aslında bir İrfan Kahveci biraz eksik diye ben düşünürüm bu takımda. Diğerler yine tam kadro gibi görürüm. Ama zor bir maç. Yani Fenerbahçe'nin işi zor. İnşallah oradan istediği puanı alır gelir. Ama zor. Yani atletik bir takım. Çok formda bir takım şu anda kendi liginde. Yani ideal kadrosuna yakın kadroyla çıkacak Fenerbahçe. E, Ama ben yorumuma göre zor bir maç görüyorum yani. Fenerbahçe oradan inşallah galibiyetle döner ama zor. İşi zor. İşi zor değil mi hocam? Yani umarım ülke Çok puanı zor, adına çok en zor. azından ülke puanı adına Tabii, tabii. iyi bir çünkü ihtiyacımız var. İyi bir skorla döner. Yani ne olursa olsun neticede Fenerbahçe bizim de kendi ekip yani kendi takımlarımızdan bir tanesi. Avrupa'da her zaman takım gözetmeksizin bizler takımlarımızın yanındayız. Fenerbahçe'de bu takımlarımızdan bir tanesi. Kendilerine başarılar diliyoruz. Umarım Başarılar istedikleri diliyoruz. Ülke istedikleri puanı için tabii. arzuladıkları evet istedikleri arzuladıkları futbolu oynar ve skorla da tekrardan İstanbul'a dönerler diye düşünüyorum. İsmail Kartal hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Siz yorumlayın. Yani İsmail Kartal'ı ben severim. Hem yerli hoca olduğu için hem de Fenerbahçe'yi iyi tanıyan. Ama bu kadronun hocası değil görüyorum. Yani bu seneki Fenerbahçe. Çünkü Ali Koç'un son yılı. Ali Koç olmazsa olmaz. Yani şampiyon olmak için her şeyi yapıyor. Ama İsmail Kartal bu takımı kaldıracak bir yani hoca şeyi yok. Gücü yok. Yani onun üstünde bir Avrupalı bir hoca olsaydı Fenerbahçe daha belki başka bir yerde olur. Ama Galatasaray da çok istim üzerinde gidiyor. Okan Hoca oturdu yani imparatorluğa doğru gidiyor. Fenerbahçe Winner. İsmail Winner. efendim Winner diyorum. Okan Hoca Winner hoca oldu artık diyorum. tabii yani Fatih Terim'i aratmıyor. Bu yüzden İsmail Kartal biraz bu kadronun hocası değil gibi. Yani ben öyle düşünüyorum yani. Yoksa İsmail Kartal iyi bir hoca. Ama bu kadro büyük geliyor İsmail Hoca'ya. Peki hocam şöyle biz tabii yayınlarımızda geçen yani 10. yayınımız bu. 9 yayındır ara ara Fenerbahçe'ye geldiğinde konuşuyoruz. İşte Mutlu Hocam'la karşılıklı fikirlerimizi, düşüncelerimizi yorumluyoruz. Fenerbahçe'de seneye İsmail Kartal gider mi veya gönderilir mi? Yani gönderilirse şayet bu içerideki futbolcuların isteği ve arzusuyla mı olur? Yoksa nasıl gelişir? Yani sen ne düşünüyorsun hocam? Benim düşüncem şöyle. Bu yani İsmail Kartal'ın durumu ya da takımın durumu futbolcuların şampiyonluğa bağlı. Yani şampiyon olamazsa zaten hepsi gidecek. Yani Ali Koç Hmm. da gider. İsmail Kartal da gider. Futbolcuların da zaten şu Batu Şua'yı başta olmak üzere bunların hepsi gidecek, ayrılacak zaten. Ama şampiyonluğa bağlı. Olamazsa Ali Koç'un son yılı zaten. Ee, Hepsi zaten yeni yönetimle geldiği zaman yeni hocalarla, yeni kadroyu değiştirecekler. Mecbur yani. Şampiyon olamazsalar. Olursalar da İsmail Kartal'a devam ederler. Saadettin Saran başkanlığı adaylığını açıkladı. Yani yayıncı kuruluş yani yayınla ilgili ihaleyi kaybedince Saadettin Saran
başkanlığı, yani önümde kim olursa olsun başkan olacağım dedi. Başkan adayı olacak, yani başkan adayı olacağım dedi. Şimdi Ali Koç'un da sezon sonu artık takım bırakıyor olması sebebiyle Saadettin Saran İsmail Hoca ile belki çalışmak istemeyecek neticede. Doğru mu? Yani belki kendisi Avrupa'ya bir hoca getirecek. Farklı bir hoca getirecek takıma, kadroya. Onun düşüncesi belki İsmail Hoca ile çalışmak değil. Eğer kazanırsa tabii, yani daha henüz belli değil ama hani kazanırsa, muhtemel adaylar içerisinde konuşuyorum şu anda. Saadettin Saran belki İsmail Hoca ile çalışmak istemeyecek. Çünkü takımın ağırlığını taşıyamadığını düşünüyor bence de. Yani bütün Fenerbahçe camiası aynı şeyi düşünüyor hocam ya. Evet, Saadettin Saran gelirse zaten o muhakkak Avrupalı hoca getirir yani. Yerli Değil mi? hocayla çalışmaz. Mümkün değil yani. Avrupalı hocayla çalışır. Çünkü onun Avrupa'ya çevresi aynı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gibi çevresi çok geniş. Seviliyor da. Muhakkak Avrupa'dan bir hoca getirir. İsimli bir hoca getirir hem de yani. Anladım. Saadettin Saran geldi. Ama Saadettin Saran'ın işi zor. Yani başkanlığı zor. Onu da söyleyeyim. Kim Çünkü olur hocam? yani kim olurdan ziyade Aziz Yıldırım bir aday gösterebilir. Kendisi değil. Bir de Ali Koç da kendisi bir aday gösterebilir. Ama Saadettin Saran'ı, Evet. çünkü içerisinde istemeyen gruplar var Saadettin Saran'ı. O yüzden Anladım. biraz işi zor. Ha, gelse renk getirir. Fenerbahçe'ye biraz coşku getirir. Ama işi zor. Anladım. Yani gelirse de ben severim, öyle renkli insanlar gelsin, kulüp başkanları olsun yani. Yani Saadettin Saran renkli bir kişilik mi diyorsun hocam? Tabii çok renkli, çok. Evet. Tamam. Kaan Öztürk'ten mesaj var hocam. Adnan hocamın bonservis bedeli kafa bildirildi mi? Üçlü yayınlar bekliyoruz. İyi yayınlar demiş. Adnan hocamın gece yarısı operasyonla helikopterle yayın aldık kendisini. Bonservisini kapa bildirdik. Herhangi bir engel yok şu anda. Bonservis ücreti yok. Bonservis Evet. bonservis ücreti yok Yıl Adnan sonuna kadar hocam. bonservis ücreti. Evet. Tabii. Evet hocam, Ben sana... şimdi şöyle devam ediyorum. Ferdi sezon sonu ayrılıyor diyor. Cimbom'un gözdesi geliyor diyor. Evet. Ferdi Kadıoğlu sezon sonu ayrılıyor. Evet. Galatasaray'ın gözdesi geliyor. Yani ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Ne çalışması? Transfer çalışması. Ligi zirvede tamamlamak isteyen Sarı Lacivertli ekip Tabii. gelecek sezon yapılanmasına şimdiden başladı. Sezon sonunda Ferdi ile yüksek bir bonservis bedelinde Ferdi'yi satmayı planlayan Kanarya, Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği dünya yıldızını listesine aldı şimdiden. E, Fenerbahçe'de ezeli rakibi, yani daha önce Galatasaray'la beraber Galatasaray'da ilgilendiği bir futbolcuyla ilgileniyor Fenerbahçe. Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Evet. Sarı lacivertli ekip ligde 2. sırada bulunuyor şu anda. Kanarya son Evet. olarak 28. haftada Atakaş Hatayspor ile pozlarını paylaştı. Sarı lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanda sahibi oldu hocam. Biliyorsunuz, maçları takip ediyorsunuz zaten. Fenerbahçe'nin Tabii. Evet, Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Samuel ve 40. dakikada Cengiz attı. Kanarya zorlu deplasmanda hata yapmadı ve Galatasaray'ın önünde maç fazlasıyla geçmişti. E, Daha sonra Galatasaray ise zorlu haftayı Beşiktaş deplasmanında geçirdi. Karşılaşmayı Musrati'nin kendi kalesine attığı golle tamamladı ve liderliği tekrardan aldı hocam, biliyorsun bunları. Hani ben hatırlatma babında söylüyorum, tekrardan yine Evet. yayınımızda anlatıyorum. Tabii tabii Bu tabii. maç Tabii. bu maçların ardından Fenerbahçe 73 puanda kaldı. Galatasaray ise tekrardan 75 puana yükseldi ve liderliği aldı. Sarı lacivertli ekip Evet. ezeli rakibini
geçerek şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor tabiri caizse. Öyle söyleyeyim. Tabii diğer yandan UEFA Konferans Ligi'nde gidişatı da devam ediyor Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli ekip grup aşamasını 12 puanla lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Çekilen kuranın ardından Fenerbahçe'nin rakibi Lossi oldu. Belçika ekibiyle ilk maçı deplasmanda yarın oynayacak İsmail Kartal'ın öğrencileri. Bunları zaten az önce konuştuk ama ben yeri gelmişken dediğim gibi hatırlatıyorum. Tabii avantajlı skoru almak istiyor İsmail Kartal'ın öğrencileri. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na ise veda etti hocam, biliyorsunuz. Yani 5. turda yoluna başlayan Sarı lacivertli ekip Adana Spor ve Antep'i eledi. Çeyrek finalde Ankaragücü ile eşleşen Fenerbahçe ekibi deplasmanda aldığı kötü sonucun ardından kupaya veda etti. Yani maçları takip ettik, ediyoruz. İşte saha zemini, ne bileyim Emre Belezoğlu'nun açıklamaları falan derken böyle bu şekilde devam etti. Kalan iki kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da yapılıyor hocam. Sarı lacivertli ekipte bu sezon birçok isim dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. Yani Sarı lacivertli ekip birçok ismi listesine almış. Aynı zamanda Fenerbahçe'de de birçok oyuncu Avrupa çapındaki menajerlerin radarına girmiş. Bu oyunculardan bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu. Milli futbolcu Avrupa devlerinin transfer listesinde yer almış durumda şu anda. Özellikle de Arsenal takip ediyor. Fenerbahçe yönetimi Ferdi'nin satışı ile ortaya çıkacak sol bek boşluğunu doldurmak için de şimdiden harekete geçti hocam. Sarı lacivertli ekip Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Yani Leonardo Spinazzola, bu İtalyan, Roma'da oynuyor hocam. Bonservisi Roma'da bunun. Tecrübeli bir oyuncu. Sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Roma'da. Evet, Roma'da oynuyor. Sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray'da ilgilenmişti. Haberleri falan çıkmıştı zaten. 30 yaşındaki 30 yaşındaki sol bek bu sezon sakatlık yaşıyor. Yaşadığı sakatlığın ardından tekrar formasına kavuşuyor. Hocam bu sezon 24 maçta çıkan Spinazzola 1 gol ve 4 asistlik bir skora katkıda bulunmuş. İtalyan yıldızın bonservis değeri ise 7,5 milyon euro olarak belirtiliyormuş. Yani şu anda ortalama piyasa değeri 7,5 milyon euro civarında falan. Eğer ki Fenerbahçe olmazsa Arabistan, Suudi Arabistan ekipleri de yakından ilgileniyor oyuncuyla. Yani Spinazzola, Leonardo Spinazzola hocam, ne diyorsun? Anlattım. Yani biraz da detaylı bir şey oldu herhalde. Böyle biraz detaya girdim. Bunların doğrultusunda sen ne düşünüyorsun hocam? Güzel. Spinazzola. Ben Galatasaray'ın bunu almasını isterdim zaten. İyi bir topçuydu. Evet. İyi bir futbolcu. Ama biz sakatlık geçirdi. Bu ciddi bir sakatlıktan döndü. Ama yine de piyasası var. Dediği gibi Araplar çok ciddi istiyor. Fenerbahçe de ciddi istiyor. Yani kim daha ciddi isterse, daha ağırlık verirse ona gider. Ama Ferdi de ucuza vermez zaten Fenerbahçe. Zaten şu anda Türkiye'nin 3 göz bebeği diyorum. Bizim Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Ferdi Kadıoğlu. Şu anda 3 trio bunlar yani. Türkiye'nin şu anda yıldızları. Evet. Bayağı Arsenal istiyor ama Roma, Bayern Münih gibi Avrupa takımları da çok ciddi istiyor Ferdi'yi. Güzel yani teklifler var. Arsenal bunların içinde en ciddi isteyen ama Avrupa piyasasında çok isteyen takımlar var. Spinazzola iyi bir futbolcu. Yerini doldurabilir mi bilmiyorum. Yani ben Ferdi'nin yerini dolduracağını sanmıyorum tabii muhakkak da. Çok dinamik bir topçu Ferdi. Çok hem de genç hem dinamik. Çok iyi oynuyor yani.
Ama bakacağız işte Spinazzola doldurur mu yerini? Gelir mi ya da Araplar daha iyi teklif verir mi? Artık onu sezon sonuna doğru bakacağız. Zaten şu anda transfer Avrupa'ya kaynıyor. Şu anda Türk takımları transfer çalışmasına başladılar hepsi zaten scout ekipleri. Çok adı geçen futbolcular var. Yani bu sene bayağı bir Türkiye'den topçular Avrupa'ya gidecek bizim yerlilerden yani ben öyle tahmin ediyorum. Fener'den de var. Fener'in yabancı futbolcularına da var bayağı teklifler. Bunları zaman geldikçe konuşuruz zaten. Tamam hocam. Peki Hayırlısı hocam, iyi bir para verirseler gitsin yani. iyi bir paradan kastın ne hocam? Ferdi'nin yani kaç eder piyasa değeri sana göre, senin gözünden? En az 25 milyondan aşağı vermemesi lazım. Verirse de yani görürse de o rakamı üstüne versinler yani. Anladım. Minimum 25 diyorsun hocam yani, öyle mi? Tabii. Ee, Yani değer eder yani. Değeri eder zaten. Yani bence Evet. değer de eder. Şimdi tabii birçok oyuncu da sezon sonunda ayrılacak derken yani Szymański için istenen bonservis bedeli de belli oldu. Yani Szymański'yi de biliyorsun hocam, Evet. o da yani ayrılacaklar listesinde görünenlerden bir tanesi. Napoli'nin istediği Szymański için rakam belli oldu. Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken Evet. isimlerinden olan Szymański'ye Napoli talip hocam. Sarı lacivertli kulübün de 24 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini belirlediği artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro karşılığında transfer ettiği Szymański Napoli'nin Evet. radarından çıkmıyor bir türlü hocam. İtalyan medyasından Evet. İtalyan medyasından haberlere göre Napoli sezon sonunda Inter'e transfer olacak olan Zielinski'nin yerine vatandaşı Szymański ile doldurmayı düşünüyor, planlıyor. Evet. Szymański'nin Evet. mücadeleci bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra forvet gibi gol yollarında da etkili olduğunu düşünüyor. Yani Napoli bu yönden dolayı tercih etmek istiyor. Napoli scoutlarının Hatayspor Fenerbahçe maçını izledikleri yönünde bir bilgi de var hocam. İzlediler. Szymański'nin de Napoli'nin ilgisinin farkında olduğu vurgulanıyor. Yani Napoli kulübü ilgileniyor Szymański ile. Szymański de bunun farkında. Fenerbahçe'de Szymański için 9,7 milyon euro ödedi. Fakat Polonyalı Yıldız için 25 milyon euro talep etmiş Napoli'den. Yani hani oturup böyle bir yoklama çekmişler Fenerbahçe'ye. Bonservis sormuşlar. Fenerbahçe'nin verdiği rakam da 25 milyon euro civarında bir rakam verilmiş. Napoli için önemli bir Evet. bonservis olduğu ve bu transfer için dikkatli olunması gerektiğini de vurgulamışlar. Yani Napoli yetkilileri. Szymański de Süper Lig'de 28 maçta forma giydi. Polonyalı Yıldız 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda Doğru. Doğru. hafızamdan konuşuyorum. Szymański'nin güncel piyasa değeri de şu an ortalama 20 milyon civarı falan. Orta saha mevkiinde forma giyen Szymański 10 Mayıs 1999 doğumlu, 174 yani boyunda, 60 kilo ağırlığında, sol ayağını da iyi kullanıyor hocam. Yani ne diyorsunuz? Nedir durum sizce? Bence Fenerbahçe'nin iyi yatırım yaptığı futbolculardan birisi. Szymański zaten Galatasaray bayağı istedi ama yaz döneminde transfer yasağı vardı limitten dolayı. Bu futbolcuları alamadı Galatasaray. Yoksa çok istiyordu. Ben de çok beğendiğim bir topçu. Çok atletik. Yorulma nedir bilmiyor. Ferdi Kadıoğlu aynı yaşıt zaten. 99 doğumlu ikisi de. Evet. Çok genç. Zaten yatırım amaçlı da alındı. Zaten bunları Fenerbahçe parlatıp zaten parlamaya da ihtiyacı var. İtalya'da piyasası var zaten Szymański'nin. E, İtalya tipik bir İtalyan futbolcusu tipi var. Yani İtalyan takımlarında çok rahat oynar. Napoli'de uygun bir takım. 20 milyon euroyu versinler gider yani Fenerbahçe verir. 25 istiyorlar. Piyasası 25 ama 20'ye verirler. Zaten
futbol artık ticarete de dönmüş. Evet. Yani karı gördüğün zaman, iyi bir karı gördüğün zaman vereceksin yani elinden çıkaracaksın yani. Yenisini alacaksın. Daha gençleri alacaksın. Yani iyi bir futbolcu. Piyasası var. Gider yani. Hele bu sene zaten Fenerbahçe şampiyon olmasın. Bunların hepsi gidecek. Çoğu gidecek zaten. Yani Hocam, muhakkak gider. Türkiye'de Evet. futbolcu satışından en iyi parayı kazanan kulüp Fenerbahçe kulübü herhalde. Evet. Yanlış Çok değil mi? iyi. Yani Tabii. Tabii. yıllardır böyle. Fenerbahçe hep böyle. Fenerbahçe kulübü oyuncu satışlarından gerçekten güzel gelirler elde etti. İyi de kazançlar elde etti. Umarım diğer takımlarımız da aynı şekilde aynı başarıyı gösterebilirler. Ama dediğiniz gibi yani Szymański'de yatırım amaçlı alınan ama yani Tabii. skora da etki yapıyor yani 9 gol 9 asist yani iyi bir rakam. E, Çok faydalı. Çok faydalı bence. Umarım daha iyisi olur diye düşünüyorum. Tabii bunun yanında daha farklı şeyler de var. Oyuncular da var. Yani işte ne diyor? İşte Fenerbahçe Yıldız gemileri yaktı, takımdan ayrılıyor dedik. Evet. Yani şimdi şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor hocam. Sarı lacivertliler geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü de veremiyor bu yıldız oyuncu. E, Evet. Eleştirilerinde hedefi olan yıldız isim takımdan da ayrılmak istiyor. Bu isim sürpriz talibini İngiliz basını duyurdu. Trendyol Süper Lig'in de 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi tabi. Sarı lacivertliler ilk maçta deplasmanda Giloşe ile karşı karşıya da gelecek. Zorlu bir karşılaşma. Yarın oynanıyor. Lotto Park'ta Evet. oynanacak. Saat Türkiye saatiyle 23'te başlayacak karşılaşmayı da Portekizli hakem Joao Pinheiro diyor hocam. Yani böyle bir isim okudum bugün. O Evet. yönetecekmiş. Türkiye Evet. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Gücü'ne de 3-0 mağlup olarak çeyrek finalde veda eden Kanarya hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefliyor. Evet. Fenerbahçe aynı zamanda Fenerbahçe yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arası transfer döneminde oldukça hareketli geçirdi. Bonucci, ondan sonra Krunic, Çağlar, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. Samet Akaydın, Umut Nayır, Bartu, Crespo, Emre Mor, ondan sonra ve Lincoln'u kiralık gönderdi. Yeni bir kadro planlaması yapan Kanarya, Luan Perez ve Kent'e lisans çıkartmadı hocam. Bu isimlerden Kent ile ilgili Evet. gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yani teknik direktör İsmail Kartal'ın Trendyol Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında uzun süre şans vermediği deneyimli oyuncu sahaya sonradan dahil oldu. İngilizler lisansı dondurulan 27 yaşındaki futbolcunun takım aramaya başladığını ve sezon sonunda da Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağını biliyor. Yani İngiliz kanadı Fenerbahçe'ye bedelsiz geldiği için bonservisini de almak istediği ve bu yönde yönetimle görüşmelere şimdiden başladığı belirtildi. Evet. Sarı lacivertli takımla 2027 yılına kadar da sözleşmesi var hocam. Yani Kent'inde şu an Tabii. mevcut güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Hocam ne diyorsunuz? Yani yıldız futbolcu dedik ama Kent'inde takıma çok bir faydası olmadı. Göremedik daha doğrusu bu sezon nezdinde. Siz ne diyorsunuz? Şimdi şöyle zaten bu Glasgow Rangers'tan geldi. Aslında iyi bir futbol.
futbolcuydu. Bedelsiz aldılar. 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Ama işte tutmayınca tutmuyor. Yani şu anda Galatasaray'ın da mesela örnek versek bir sürü futbolcu aldı. Tutmadı yani. İsimleri var ama tutmuyor. Kent de onlardan birisi. Ama Kent'in İngiltere'de çevresi var şu anda. Ederi vardır yani. Bıraksalar bonservis aldığı için Fenerbahçe bonservis tabii ödemeden almak istiyorlar tekrar. Evet. Hocam yayından düştü. Yayına gelene kadar ben devam edeyim. Yani Kent'in şu anda en son hocamın söylediği İngiltere'de piyasasının olduğu ve İngiliz kulüplerinin de şu anda kendisiyle ilgilendiği yönünde. Hocam yayından düştünüz. Evet, devam edelim. Piyasasının olduğunu, Kent'in piyasasının olduğunu İngiltere'de devam ediyordunuz hocam. Devam ediyorum. Ses gelip gidiyor. Kesintiye mi uğruyor? İnternetten mi? Evet, biraz Şimdi İngiltere'de kesinti var. var. Zaten önümüzdeki yıl neyden olduğunu da bilmiyorum da internetlerde bir şey yok İnternetle herhalde. alakalı. İnternetle alakalıdır Şu an hocam. Tamam. Şimdi önümüzdeki yıl yabancı sayısı 12'ye düşüyor zaten. Süper Lig'de. 12'ye düştüğü için şu anda takımlar şu anda elinde fazlalıkları şimdiden çıkarmaya çalışıyorlar. 12'ye düşürecekler mecbur. İsim yapmayan, işte isim olup da futbol oynamayanlar bunları yavaş yavaş bırakacaklar. iyi iş yapacak kaliteli topçular alacaklar. Bence yani isimden ziyade genç ve dinamik topçular almaları. Ya koşacak. Futbolcu dediğin koşacak. Yani sahada yani zımba gibi olacak. Biz alıyoruz bazı futbolcuları. Ya işte ülke değiştirdiklerinden alışamıyorlar ya da takımlara alışamıyorlar. İşte bir uyumsuzluk oluyor. Ondan sonra yılın yarısında hepsi yatıyor. Oynamıyorlar. Ondan sonra elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bedelsiz de gidecekse verecek zaten, bir beklentisi olmasın Fenerbahçe'nin. Bedelsiz aldı zaten. Mecbur Evet. anlaşacak, gönderecek yani. Gönderecek. Yani gitmesi de futbolcunun zaten yani futbol hayatı için, kendisi için de faydalı olacaktır. Tabii. Dolayısıyla Tabii. futboluna devam edecek. Yani hani burada Fenerbahçe'de kalıp lisansı da çıkmamış bir oyuncu ne yapacak yani? Yatıp kalkıp gezecek hali yok. Tabii. Neticede futbolcu yani. Hocam Sanchez'ten anlamlı davranış. Yani Florya'da Sanchez çok güzel bir jest yapmış Beşiktaş maçı sonrası. Şimdi biraz da onu da gündeme getireceğiz. Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı derbi mücadelesinde mağlup eden Galatasaray'da oyunculara primler dağıtıldı biliyorsunuz hocam. Takımın Kolombiyalı savunmacısı Sanchez de o jesti ise yani yapmış olduğu jesti takdir topluyor. Cimbom'un bu sezonki transferlerden biri olan Davinson saha içinde ortaya koyduğu performans kadar saha dışındaki hareketleri de alkış topluyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken bir harekete imza atmış. Sanchez'in derbi primini Florya'daki çalışanlara dağıttığı öğrenildi hocam. Söz konusu tutarın 100.000 TL olduğu gelen haberler arasında. Sanchez'in bu jesti çalışanları çok mutlu etmiş. Bu sezon Galatasaray'da 25 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu 3'te gol katkısı sağladı. Yani takıma da gerçekten iyi bir katkı sağlıyor. Zaten inanılmaz Dinamo gibi görev alıyor. Galatasaray ile 4+1 yıllık sözleşmesi var. Senede de 3.2 milyon euro kazanıyor hocam. 12 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geliyor Sanchez. Profesyonel futbol kariyerine de SD Amerika altyapısında başlıyor. İşte devamında Atletico Nacional takımına gidiyor. Oradan Ajax'a geçiyor. Oradan Tottenham derken son durağı da şu an Galatasaray oluyor.
Kolombiya milli takımı ile 58 karşılaşmada da görev alıyor Sanchez. Bir gol kaydediyor o milli formayla da. Defans hattında stoper olarak oynayan 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun şu anki piyasa değeri 16 milyon euro. Hocam ne diyorsun? Evet. Güzel bir jest çekmiş değil mi? Biz iyi bir yatırım. Aslında Sanchez çok iyi bir futbolcu. Yani Galatasaray'da tam uydu. Yani bu Okan Hoca'nın şeylerine. Okan Hoca biliyorsun bayağı parlatmayı seviyor. Güzel. Bu konuda Okan Hoca'yı takdir ediyoruz zaten. Şimdi Sanchez'in bu zaten davranışı gerçekten takdir edilecek bir davranış. Çalışanlara, Florya'daki çalışanlara dağıttı. Personellere primlerini. Sanchez zaten şu anda Galatasaray'da Icardi'den sonra en sevilen futbolcu. Her alanda, her yerde çok seviyor. Çok beyefendi bir futbolcu. Yani futbolculuğun hem futboluyla seviliyor hem de dışarıdaki beyefendi kişiliğiyle çok iyi yani. Florya'da herkes seviyor onu zaten. Çalışandan gelen, ben gittim birkaç antrenmanlarını izledim. Çok Hocam sempatik. sen Florya'nın nabzını en iyi bilenlerden Evet, birisin. evet. O yüzden ne diyorsan odur hocam. Çok çok seviliyor. Bence çok uzun süre kalmalı. Aynı şey gibi bizim Muslera gibi takımda kalmalı. Ha, çok büyük paralar verirler ileride. O ayrı bir şey ama kalmalı bence. Çünkü Galatasaray'ın böyle bir futbolcuya ihtiyacı var. 4 Ee, artı 1 zaten. tam Şu anda Galatasaray mevcut beyefendi. sözleşmesi Çok 4 da artı 1 hocam. Devam eden. tabii tabii tabii. Güzel Tabii yani. tabii. Uzun Yani daha da vadeli de bir oynar sözleşme. Galatasaray'da. Gayet iyi yani. Tam tribünlerin istediği bir futbolcu tipi yani. Tam tribünlere istediği, takdir ettiği hem oyuncusu hem beyefendi. Tribünler böyle futbolcuları çok sever. Tribünler fazla oynamayacaksın. Seyircilerle fazla oynamadığın zaman tribünler sever yani. Evet. Futbolcular sever. Bazıları futbol seyircilerle böyle şeylere, münakaşaya giriyorlar. O zaman antipatik oluyorlar. Bu konuda ben Sanchez'i gerçekten çok beğeniyorum. Çok iyi bir futbolcu. Gittim antrenmanlarda da izledim. Evet hocam. Gerçekten her şeyini veriyor ya. Bir lider bir oyuncu tipi. Yani Muslera'dan sonra Galatasaray'da liderlik yapacak bir futbolcu yani. Takım Evet. kaptanına kadar gider. Yolu var yani o konuda. Ben yani Galatasaray çok şanslı. İyi de tuttu. Yani biz Zahalar aldık, Teteler aldık. Tutmadı. Endombele aldık. Tutmadı. Ama Sanchez tuttu. Çünkü futbolcularda da olacak. Yani insan kabullenecek. Geldiği takımı kabullenecek, oynayacak, benimseyecek yani en azından. Diğerler işte benimsemediler demek ki. Zaten gönülsüz oynuyorlar. Kimisi Zaha, sakatım diyor, Ziyech, kimisi Zaha, Ziyech, evet, Oliveira hadi benimsedi ama Zaha ve Ziyech'in takımı benimsemediğini düşünüyorum hocam. Yani o kadar para evet, veriyorsun. Ya kalkıyor Zaha diyor ki Okan Hoca'ya ben diyor ilk 11'de oynamazsam diyor işte rahat edemiyorum diyor falan diyor. Kardeşim sana Okan tabii Hoca ilk 11'de de şans verdi ama sen o verdi. saha içerisinde takım arkadaşlarına sürekli küsen, antrenmanlarda sürekli küsen, bir mutsuzluk, doğru düzgün takıma katkı sağlamayan bir oyuncusun yani. Sen şimdi biz hayal ediyorduk Zaha geldiğinde işte karşısında o ki oyuncuyu bir sağa yatıracak, bir sola yatıracak, tekrar sağa yatıracak, kalecinin üstüne gidecek, golü atacak, yazacak falan düşünürken Evet, adam evet, Galatasaray'ı benimseyemedi yani. Biz bu futbolculardan, Galatasaray'ı benimseyemeyen futbolculardan bir an önce sıyrılması gerekiyor Galatasaray takımının yani. Böyle oyuncuların takımda yer bence vermemek ben lazım. Zaten bununla ilgili de Galatasaray takımının şu anda çalışmaları var. Tabii güzel şeyler olduğu kadar kötü şeyler de oluyor hocam. Ben şimdi dün değil evvelsi günkü yayınımızda Oliveira ile ilgili bir açıklama yaptım. Yaptığım açıklama Galatasaray tarafı üzerinden, Galatasaraylı taraftarlar üzerinden linç yedim yani neredeyse. O seviyeye geldi. Kendi sosyal medya hesabımda. Yani birçok mesajlar aldım bu konuyla ilgili. Fakat aradan bir gün geçti. Oliveira gerçeği gün yüzüne çıktı ve Oliveira ile ilgili olan sorunlar şu anda tek tek herkes tarafından okunuyor ve bilinir hale geldi. Tabii ben bu konular henüz daha gün yüzünde değilken, kimse bilmezken
konuyu anlattım ve sosyal medya hesabımda paylaştım. En çok Evet. izlenen videolar arasına da girdi. Fakat bir o kadar da Galatasaraylı taraftarlar tarafından mesajlarla linç yedim. Yani işte sen nereden biliyorsun? İşte sen gerçek olmayan hadisler gibi konuşmuşsun falan gibi böyle birçok tabii eğer ki senin anlattığın gibiyse de Icardi meselesi vardı işin içerisinde. Icardi ile ilgili olan kısmında Oliveira haklı diyenler de vardı. Birçok mesaj aldım. Evet. Fakat bugün geldiğimiz noktada Oliveira'ya ağır fatura var hocam. Şimdi yayınımızı izlemeyenler, yani bir önceki 2 gün önceki Oliveira ile ilgili olan yayınımızı izlemeyenler varsa arkadaşlar geriye dönsünler, o yayınımızı izlesinler. Orada gerçeğin ne olduğunu anlattım ben. Hepsini tek tek anlattım. Şimdi bugün tekrar girmeyeceğim. Bugün sadece faturayı anlatacağım. Yani Oliveira'ya çıkan faturayı yorumlayacağım. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kaldı oyuncu Oliveira. Oliveira'ya verilecek ceza netleşmeye başladı. Galatasaray'da Portekizli futbolcunun geleceği biraz da tehlikeye girdi. Karagümrük ile yapılan kupa maçının ardından soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk'la tartıştı ve Beşiktaş maçından önce de kadroda alınmadı Oliveira. Tabii bunun da Portekizli futbolcuya faturası ağır oldu. Sarı Kırmızılı kulübün hukukçuları, Galatasaray kulübünün hukukçuları 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve 2 yıl ve yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Portekizli oyuncunun durumunu mercek altına aldılar. Kadro dışı kalmasının yanı sıra para cezası da verilmesi gündemde. Oliveira'nın sözleşmesinin yaşanan disiplinsizlik nedeniyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkarılacağı üzerine de hukukçular, Galatasaray'ın hukukçuları şu anda çalışıyorlar. Oliveira Karagümrük maçından sonra idmanlara da alınmamıştı. 2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de doğdu. Profesyonel futbolculuk kariyerine Format Chao'da başladı. Yani bu Portekiz Ligi'nden alt sıralardan bir takım. Ardından Porto altyapısına geçiyor. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseliyor hocam. Sırayla işte yanlış hatırlamıyorsam Bayram Mar, Mechelen, ondan sonra Panefil, ondan sonra Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formalarını da giydi. 2022'nin yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Portekiz milli takımını da 13 kez sırtında taşıdı. Skor üretemedi milli takımıyla. Orta sahanın merkezinde oynayan oyuncunun şu anki mevcut piyasa değeri 5 milyon euro. Yani bir de Galatasaray'la da 2026 yılında sona eriyor sözleşmesi. Evet. Hocam güzel şeyler anlatıyoruz. İşte Sanchez örneğini verdik. Yani Oliveira'ya geldik şimdi. Oliveira Karagümrük maçının ilk yarısından sonra oyundan alınıyor. Ben yine burada kısaca bir gündem yapayım. Getireyim gündeme. Oyundan alınıyor. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra işte Okan Hoca geliyor. Tabii mağlubiyetle tamamlanıyor maç. Okan Hoca geliyor soyunma odasında, işte herkesle el sıkışıyor işte. Hani olur diyor falan böyle derken Oliveira elini uzatmıyor hocam. Oliveira ile sonra elini uzatmayınca işte İngilizce, İtalyanca falan konuşmaya başlıyorlar. Hadi ne oldu? Hayırdır sen? Hani bir de şimdi takım arkadaşlarının yanında, yani orada bir sürü başka oyuncu da var yani. Ve Okan Hoca'yı orada diğer oyuncuların yanında orada tartışaraktan onu küçük düşürmeye pozisyonuna getiriyor. Fakat tabii Okan Hoca'nın da bu noktada bütün diğer oyuncuların gözünde kendisini Florya'da patron benim imajını vermesi gerekiyordu. Onu da yaptı. Şu anda Galatasaray'ın avukatları da formül arıyorlar.
Hocam sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani şöyle, bu Oliveira zaten geldiği takımlarda da böyle şeyler. Mourinho'yla da tartışmıştı, ayrılmıştı. Mourinho da elini sıkmamıştı. Bu yani böyle şeyler var. Sicilleri bu konuda biraz bozuk. Zaten şöyle, mesela antrenmanları git izlemeye Florya'ya. Böyle anlarsın zaten bir futbolcunun soğuk olduğunu, takımı yani dışladığını, takımı üstünde görüyor kendisini. Biraz Hmm. soğuk yani. Antrenmanlarda falan işte böyle yani uzak duruyor. Futbolcularla fazla böyle şakalaşmıyor mesela. Diğer futbolcu birbirinin üstüne atıyor mesela Icardi. Bunlar bu soğuk davranıyor. Belli ediyor yani. Bu kendini takımı üstünde görüyor. İşte Okan Hoca'ya da işte beni 11'de başlat. Okan Hoca da tabii adam yani şampiyonluğa gidiyor. Bir planı programı var. Kimi ne zaman oynatacağını o bilecek yani. Senin hocan bu. Bu onları kabullenmiyor. İşte Okan Hoca'yı küçük düşürüyor futbolcuların yanında, soyunma odasında. Bunun cezası zaten gönderilecek. Muhakkak gönderilecek. Ha, bu belki sezon sonuna kadar idare edebilirler. Kadroyu almazlar ama kesin bu sene gönderecekler onu. O zaten geçen seneden bu yana biraz sabıkalı Oliveira. Geçen sene de biraz şeyleri var bunların takımda. Rahatsızlık yapıyor. E, Soğuk bir futbolcu. Ha iyiydi, iyi topçuydu ama artık zamanı geliyor. Herhalde bu da mı Araplardan bir teklif aldı, iyi bir teklif aldı. Çünkü 3 milyon euro ödedi Galatasaray buna bonservis ücreti. Evet. Evet. Tabii 4 yıllık sözleşme yaptı. 3 milyon. Bu herhalde bu bonservisi de parasını da yani bonservisini alıp gitmek istiyor. Öyle bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Hayırlısı hukuk kurulu zaten çalışıyor da zaten muhakkak tazminat ödersin bu gibi topçu. Çünkü kapı gibi şey yapıyorlar, sözleşme yapıyorlar bunlar. Yani İşte sen hocam onu da herhalde tabii, şeyden amort etmeye çalışıyor. Disiplinsiz davranışlarından dolayı bir para cezası verebilir miyiz gibi tabii. oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Bakalım neler olacak ilerleyen süreçlerde hep beraber göreceğiz. Evet, Hocam yani şimdi tabii Galatasaray'ın aynı zamanda bir de işte kiralık giden oyuncuları da var. Yani evdeki evet, hesap çarşıya uymadı. Zaniolo ve Yunus. Yani bunlardan Galatasaray'ın planladığı bir operasyon çıkmadı. Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi tabii. Süper Lig'in devlerinden Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak gönderdiği yıldız isimleri işte Zaniolo, Yunus Akgün ile ilgili ortaya çıkan flash gerçek sarı kırmızı camiayı bir hayli endişelendiriyor hocam. Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından bu sezonda mutlak şampiyonlukla tamamlayabilmek adına kadrosuna pek çok yıldız dahil etti. Sarı Kırmızılılar tabi bu arada diğer yandan pek çok futbolcuyla da yollarını ayırdı. Cimbom'da bazı oyuncular ise başka takımlara kiralık olarak gittiler yani sezon sonuna kadar. Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen oyuncular arasında Zaniolo ve Akgün ikisi iki yıldız ile ilgili ortaya çıkan flash gerçekler artık yavaş yavaş konuşulmaya başladı. Bu da Galatasaray camiasını endişelendiriyor. Cimbom'un kiralık olarak gönderdiği iki oyuncu Zaniolo ve Akgün üzerinden yaptığı hesaplar şaşmış durumda şu anda hocam. Yani Galatasaray'ı bekleyen tehlike sezon başında Zaniolo'yu Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak 22,5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmuştu opsiyon Zaniolo'ya. güzel. Fakat İtalyan Yıldız İngiliz kulübündeki maçların %80'inde en az 30 dakika süre alabildi. Yani 30 dakika süre alma şartını karşılayamadı. Yani böyle bir şey vardı. Champions League ekibi Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün için ise 25 maça bağlı ilk 11 şartı konulmuştu. 23 yaşındaki oyuncu yedek kaldığı için 9 milyon euroluk satın alma opsiyonunu geçersiz oldu yani onun da. İngiltere'ye gönderdiği Zaniolo Evet, Yunus'tan 31,5 milyon euro aşağı yukarı bonservis kazanma planı gerçekleşmeyen Cimbom sezon sonu da iki futbolcusunu da geri çağıracak. Sarı Kırmızılılar da
İki futbolcunun durumu yönetim tarafından büyük merakla da takip ediliyor hocam. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, Zaniolo zaten alıp satmak için alınan bir futbolcuydu. Yani hemen ertesi yıla sezon verilecekti. 15 milyon euroya alındı Roma'dan zaten. Ama Galatasaray bunu satıp para kazanmak için aldı. Yoksa o bonservisi vermezdi zaten. Veremezdi. Mümkün değil. Evet. Ha ben Zaniolo çok iyi bir futbolcu. Ben çok beğeniyorum. Ya Galatasaray'da da gelse çok iyi iş yapar. Ama bu böyle kalmaz. Galatasaray bu Zaniolo'yu yine satar. Çünkü Avrupa piyasasında çok güçlü yani Zaniolo'nun ismi. Daha genç de zaten. Alıcısı vardır. Ha istediği parayı verirler veremezler onu bilemiyorum ama bir 20-25'e yine gider. 22,5'a gider. 15 milyon euro zaten şu anda bakıyorsun çok futbolcunun değeri 15 milyon. Yani Zaniolo'ya bence bu değer az bile 15 milyon euro yani. Yani Galatasaray'da oynasın 1-2 yıl Galatasaray'ı sürükler. Şampiyon yapar. Ama o satılmak için alınan bir futbolcu. Yunus Akgün de zaten altyapımızdan çıkan bir futbolcu. O yani geri de dönse bizim futbolcumuz. Onu biz yine satarız. Ederi vardır. Kiraya veririz. O bizde de oynar. Ama Yunus Galatasaray'da kaldıramıyor. Nedense iyi niyetli. Bilmiyorum yani Galatasaray işte bir Kerem Aktürkoğlu, bir Barış Alper gibi e, sıçrama yapamadı. Neden yapamıyor onu çözemiyor. O kendisine soracak artık. Mesela Demirspor'a gitti kiralık. Demirspor'da keşke gelmeseydi. Demirspor'da oynasaydı. Bonservisini alsaydı Demirspor. Orada iyi Evet. tuttuydu yani. Böyle tutan takımlarda bence oynamalılar. Ha, Avrupa'ya gitti. Aynı biz Angelinho'ya yaptık ya. Böyle bir maç oynatmadık. Bonservisi Evet. kalmasın elimizde diye. Evet. Evet. Bak o Evet. Evet. takımlarda bizimkilere yapıyorlar yani. Bunu yapıyorlar. Bu herkes kurnaz. Herkes ticaret yapıyor yani. Onlar da işte Tabii. Yunus'a belli bir süre vermediler. Satın alma opsiyonu kullanmamak için. Bu oluyor yani. Ha iyi olsaydı, otursaydı orada alırlardı zaten. O parayı verirlerdi. Demek ki Yunus orada tutamadı, tutturamadı. O da dönecek. Zaniolo ben dönse de gelse de yine bir transfer yapar. Yani Zaniolo'ya güveniyorum o konuda. Para eder yani. Ama Yunus geri dönecek. Herhalde Türkiye'den yine bir yazın kampa gider, götürülür. Ama yine bir durumuna bakılır. Belki iyi bir yedek olur. Şu an 12'ye düşecek ya yabancı futbolcular. Onun için yerli futbolcular Evet. biraz kıymete biniyor. Şu an Almanya'da zaten Evet. Galatasaray Almanya'da 2-3 tane genç topçuyla görüştü, anlaşmak üzere. Çok altyapılar, iyi futbolcular var. Hatta Evet. milli takıma da çıkacak düzeyde futbolcular. Yani yerliye yatırım yapıyor Galatasaray. İşte Yunus da bu şansı kullanacak gelince yani yapacak bir şey yok. Yani o kendisine kalmış bir şey. Yoksa yine başka bir takıma kiralanır gider. Hocam, Türkiye'de büyük bir transfer gerçekleştirmek istiyorsan bunun yolu Sacha Boey'de olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nden geçiyor hocam. Eğer Tabii. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansların iyi olursa Sacha Boey'de örneğini vereceğimiz gibi bu futbolcuların da transfer, büyük takım transferi gerçekleştirmeleri sürpriz olmaz. Yani Zaniolo ve Yunus'un nezdinde baktığımızda ben açıkçası bundan sonra İngiltere yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İngiltere'de şu anda ellerindeki fırsatı değerlendiremediler. Fakat İngiltere haricindeki işte bir İtalya olur. Zaniolo'nun zaten İtalyan Evet. altyapısı piyasası var. Veya bir Almanya olur. İspanya olur. Yani İngiltere haricinde bütün kapılar açık. İngiltere kapılarının artık kapandığını düşünüyorum. Yani bu futbolcular şanslarını değerlendiremediler. E, Evet. Valla yazık oluyor. Yani gerçekten yazık oluyor. Ma Yani evet hocam. Maalesef yani işte kendine bakacak abi futbolcu bakacak yani Yunus gidiyor gittiği takımlarda iyi oynuyor. Galatasaray'a geri geldiği zaman Galatasaray'ı kaldıramıyor nedense. Bunu kendine soracak yani bunu sorgulaması lazım. Yoksa Yunus mesela altyapıdan bu yana ben bilirim yani Galatasaray altyapısından bu yana efendi sevilen bir futbolcu. Antrenmanlarda da aslında iyi çalışıyor yani. Antrenmanın Evet da az hocam. topçularından oluyordu. Ama maça çıktığı zaman işte nedense tutmuyor yani. Tutturamadı.
Yoksa iyi niyetli, altyapısı iyi, hocalardan iyi eğitim almış bir futbolcu. Yani Galatasaray'ın evladı. Ama Galatasaray onu zaten boş bırakmaz. Ona yine takımda tutar. Ha, alıcısı olursa da verir yani. Yoksa Yunus kendine biraz bakacak, çalışacak. Bak Kerem Aktürkoğlu geldi. Şu anda Türkiye'nin yıldızı oldu yani. Barış Evet. Alper Takıma Yılmaz. olan Bak katkısı geldi. tartışılmaz hocam zaten Kerem'in. Yani Tabii, tabii. müthiş ya. Yani Barış, Hocam tabii Barış öyle. Barış öyle. Barış da büyük bir transfer yapar gibi geliyor bana ama yani bence bir sezonda ya bir Şampiyonlar Ligi yapıp Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamaları gerekiyor hocam. Yani vitrin orası. Yani rekor yapmak istiyorsan Şampiyonlar Ligi'nden birkaç maç iyi oynaman gerekiyor. Grup aşamalarını geçmen gerekiyor. E, tabii Bir de bunun yanı şöyle, sıra bir de şöyle, bir de şöyle sözünü kestim. Her yıl öyle. işte 3-4 sene Avrupa'ya gidebilse takımlar aynı takımlar arka arkaya. Evet. Birkaç tur atlasalar böyle çıksalar çeyrek finale kadar inan futbolcuların hepsi paraya boğulur yani takımlar. Borçları da kalmaz. Biz bir Aynen. bakıyoruz bir takım gidiyor Avrupa'ya. O 5 sene yok bir de Avrupa'da. 10 sene yok. Olmaz. Sürekli olacak. Bu işler sürekli haline gelmesi lazım yani. Sürekli bak Avrupa'daki Neden Avrupa süreklilik takımlarına yok hocam? bakıyorsun. Niye süreklilik yok? Ya çok kadro değiştiriyoruz. Çok futbolcu her sene takımlara bakıyorsun. Ocak transferinde yaz sezonunda 10'ar tane topçu gidiyor, 15 tane geliyor. 15 tane gidiyor, 20 tane geliyor. Her takıma bak böyle yani. Olmaz bu kadar. Bu kadar takımla oynamayacaksın. Avrupa'daki takımlara bakıyorsun 10 sene aynı topçuların adını sayıyorsun. Ama bakıyorsun mesela bizim takımlara e, bu seneki takımı sayıyorsun. Seneye o takımın yarıdan fazlası yok. Başka takıma Bir bakıyorsun 10 Manchester tanesi City'yi yok. bir Manchester City'yi sayalım desek Tabii. ezbere sayarız herhalde hocam değil mi? Artık Tabii işte bizim takımları sayamıyorsun. Bir de çok dışarıdan uyumsuz futbolcular alınıyor. Yabancı topçuların çoğu yani belli bir kalitede değil. O kaliteyi tutmuyor. Yani o kaliteye o topçuları alacağına gel yerli futbolcu oynat. Altyapından futbolcu oynat. Ondan daha iyi yani. Bu Galatasaray bak bunu bayağı becerdi bir ara. Altyapıdan futbolcu çıkardı sattı. Bunu tüm takımların yapması lazım. Avrupa'ya futbolcu satmamız lazım. Bir de Avrupa'ya gidenler hemen gelmeyecek ertesi sene. 2 sene sonra hemen Türkiye'ye dönmeyecek. Ya oyna hocam orada kalın yani. çok duygusal bir Ha, milletiz ya. Yani ha, adam gidiyor evet. hemen 2 ay 3 ay sonra başlıyor işte duygusallığa başlıyor. İşte yok şunu özledim, yok bunu özledim, yok şunu yiyeceğim, yok bunu şu yemeği daha çok yemek istiyorum bilmem ne. Böyle duygusal Tabii. bir toplumuz yani maalesef. Bunun da bence etkisi var. Ben hocam bak şunu Çok. söylüyorum. Genç futbolculara her zaman şunu söyledim. Yine yani yeri geldi yine söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka kendilerine özel antrenör tutsunlar, mental antrenör tutsunlar. Ondan sonra yemesinden, uykusundan, içmesine kadar her şeyle ilgilenen özel hocalar tutsunlar veya ne bileyim bu işte ilgilenen özel insanlarla beraber futbol hayatlarını devam ettirsinler. Başka türlü gelişim sağlayamayacaklar, sağlayamazlar da yani. Mental olarak da gelişemezler, gelişemeyecekler de yani. Tabii yanı Bir de sıra mesela evet hocam. şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela antrenmanlar git izle. Bu işte mesela Hacı vardı. Hacı. Evet. Antrenmandan sonra kalıyor şut çalışması. Orada bir iki futbolcu, genç futbolcuya da diyor ki rica ediyor gitmeyin diyor. Ben sizi çalıştırayım hem beraber çalışak diyor. Birkaç saat orada antrenman yapıyorlar. Bak şu anda öyle topçular var şu anda. Öyle olacaksın. Bizim gençler hemen antrenman saate bakıyor. Antrenman bitsin de hemen Etiler'e, Levent'e oralarda bir gezelim diyorlar. Hemen gecelere atmaya çalışıyorlar. Onun için hepsi kaybolup gidiyor zaten. Anadolu'dan gelen topçuların çoğu zaten. Ama bunları aşmaları lazım. Bu en azından 35 bak Muslera 37 yaşına gelmiş. 40 yaşına kadar oynayacak zaten Muslera Galatasaray'da. O kesinleşti zaten. 40 Hocam yaşına kadar Muslera oynar. da Bunlar evet. gençlere bakıyoruz. Ya 22 yaşına 20 yaşına geliyor. Dağılmışlar, bitmişler, gitmişler. Niye işte? Bakmıyorlar kendine. Antrenmanlarına devam ediyor. Hemen antrenman saatine bakıyor. Bitsin de gidelim, bitsin de gidelim. İşte o az topçu, Evet. Hacı gibi adamlar antrenmandan sonra 2-3 saat çalışıyorlar.
Böyle Evet korner hocam. atışları, şut, penaltı, işte bunlara çalışacaksın yani tabii. Valla Galatasaray'a gelmiş geçmiş en çalışkan ve takıma en katkı sağlayan oyunculardan bir tanesi de Muslera. Muslera da rekora çok yakın. Süper Lig Evet. ligde Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera bu sezonda gösterdiği performansla takımının şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynarken o rekoru kırmaya ise çok yakın hocam. Galatasaray geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezonda Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı Kırmızılılar ligde 28 hafta geride kalırken 75 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de önünde şu anda lider götürüyor. Fenerbahçe'nin puanı 73. Cimbom'un son olarak dev derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti biliyorsun. Alınan bu sonuç Sarı Evet. Kırmızılı camiada büyük bir coşkuya neden olmuştu. Derbi maçı ve en zor görülen maçlardan bir tanesiydi. Alınan galibiyetin ardından Sarı Kırmızılılar büyük bir motivasyonla Okan Buruk yönetiminde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ettiriyor. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verirken takımdaki bazı yıldızlar gösterdikleri performansla da büyük alkış alıyor hocam. Bu isimlerden birisi de Fernando Muslera. Tecrübeli yıldız geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken bu sezonda takımın kilit isimlerinden birisi oldu. Yine oldu yani. Fernando Muslera yine takımın kilit isimlerinden bir tanesi. File bekçisi son olarak önemli bir rekoru da kırmak üzere. Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera ilk yılda 33 maçın 17'sinde gol yememişti hocam. Geçen sezon ise 16 kez kalesini kapatan 37 yaşındaki eldiven bu yıl 27 karşılaşmanın 14'ünde bunu başardı. Yani bu sene 27 karşılaşmanın 14'ünde gol yemedi. Evet. Daha bu haftadan ligdeki en başarılı 3. yılını geçiren Muslera kendi rekorunu da kırmaya hazır. Hocam ne diyorsunuz? Mustera rekorlara doymuyor. Mustera'nın bir rekorunu daha söyleyeyim sana. Hacı 10 kupa almıştı Hacı. Benim Ee, atladığım bir şey varsa Mustera söyle 9 tamam mı kupa hocam? aldı. Tabii. Mustera da 9 kupa aldı. Şu anda bakayım, Hacı yakalayacak yani bu sene Vay be. kupalarda. Ee, Hacı Mustera başka. Zaten Hacı Mustera şu anda takımın kalecisi, ama Mustera'yı antrenmanlarda git izle. Kalecileri de yetiştiriyor. Ya. Çok güzel. Tabii alttaki o genç kalecilerin hocalığını da yapıyor orada. Bu da Hmm. önemli yani. Tabii. Tabii, Çok tabii hem önemli. abilik yapıyor Tabii. hem öğretiyor. Tabii. Hocam bir Taferel olur Çok, mu? Şeyi bıraktıktan sonra Taferel muhakkak gibi olacak devam eder zaten. mi? %100. Taferel gitmezdi. Brezilya milli takımı çağırdığı için gitti. Yoksa o da burada kalacaktı. O Hmm. milli takıma gittiği için Mustera kalır. Burada hocalık da yapacak. Mustera yani Galatasaray'ın bir evladı gibi oldu zaten. Sanki altyapıda milli takımdan bu yana oynayan biri gibi. Ama Evet. ileride kendi Uruguay milli takımına çağırırlar. Orada görev düşer. Bilmiyorum. Öyle belki bir planı vardır ama Galatasaray bırakmaz tabii onu. Hoca olarak da değerlendirmek ister. Öyle bir beyine, öyle bir lidere ihtiyaç var zaten. Her takımın ihtiyacı var onun. Sırf Galatasaray değil. İnan bir abi, bir yani bir de şu anda Okan Hoca'nın tam şeyi sağ kolu yani. Okan'ı ikinci Okan yani. Mustera. Evet. Mustera'yı herkes dinler, kimse saygısızlık yapmaz. Herkese sözü geçer yani. Onun Tam için bir kaptan o Galatasaray'ın zaman desen hocam. Tam kaptanlık yapıyor ta- yani. tam eski kaptan dediğimiz kaptan tipi yani. Eskiden kaptanlar orada böyle bir abi havası olurdu. Tam Mustera'da o abi havası var, kaptan havası. Mustera rekorları kıracak zaten ya. O öyle gidiyor. Mustera bir 40'ı bulur. 40 yaşına kadar oynayacak. Galatasaray bırakmaz onu. Allah yani sakatlık falan vermezse büyük başına inşallah bir şey gelmez. Böyle sağlıklı. Zaten çocuklar da Türk gibi oldu. Hepsi Türk okullarına yani Türkçe konuşuyorlar hepsi. Türkiye, İstanbul doğumlu. Yani Evet. çocukları Türk gibi oldular yani. Kendini buralı gibi hissediyor. Galatasaray o gideceğim demediği müddetçe bırakmaz.
Yani onu söyleyeyim ben. Bence de kalsın zaten. Rekorlar çok rekor. Bu sene mesela hiç kırmızı kartı yok bak. Bu da önemli. Evet. Evet. Önceki senelerde görürdü ufak tefek kırmızı kart falan gördü. Bu sene hiç 4 sarı kart görmüş. 0 Evet. kırmızı kart. O da güzel bir şey. İstatistiği iyi Çok gidiyor güzel. maşallah bu sene. Çok Yani bu güzel. sene Çok güzel hocam. Aynen. sakatlık da yaşamadı. Bir de bunların sebebi ne biliyor musun Barış? Ee, Defans çok iyi. Şu anda Türkiye'nin en iyi Evet. defansı Doğru. stoperleri Sanchez, Abdülkerim, bir de bizim Nelson. neydi öbür topçu? Nelson. Nelson. Bunlar şu anda Türkiye'de eşi benzeri yok bunların şu anda. Avrupa'da da yani sayılır yani. Onun için Muslera'yı o konuda da Muslera'nın biraz bu sene şansı var. Defans çok iyi. Yani Önde Torreira. stoperler Torreira. abi Torreira da geliyor. Torreira zaten Son maçlarda Kerem Demirbay, o da defansa gelip o da defansa yardım ediyor. Yani Kerem dediğin gibi eski evet. eski Melo tipinde yani şu an Melo tipinde oynuyor yani. Evet, evet. Ee, Evet. Fırfır fırfır. Fırfır gibi tabii dönüp tabii. duruyor vallahi. Yani tabii. Şu anda bir sıkıntımız sağ bek işte sağ bek aldığımız futbolcu sakat işte. O biraz daha herhalde 2-3 hafta daha oynamayacak. O da otursaydı Oyner. sağ beke. Oyner. Evet o da işte o da iyi topçu yani. Şu an antrenmanlarda Hocam falan iyi. onunla ilgili durum şu. Milli aradan sonra takımla çalışmalara başlıyor, antrenmanlara başlıyor. Herhalde muhtemelen artık kadroda da Evet. girmeye başlayacak. Yani milli aradan sonra o da kadroda yerini bulmaya başlayacak diye haberler geliyor. İşte Böyle bir şey var, planlama var bu onunla se, ilgili de. bu se, bu sezon öyle böyle atlatırsak işte öyle seneye zaten o değişime sağ bek olur zaten yani muhakkak. Sol bekle sağ bekimiz oturur. Sıkıntı yok onda. Ama daha henüz maç yapmadı. Ben açıkçası daha tam emin değilim yani o yer konusunda. Ne olacak, Ama nasıl çıkacak? milli takımı da çok iyi oynadı. İyi oynadı ama sakat döndü de işte Abi takım olayı çok farklı hocam. Şimdi yeni bir tabii şeye giriyorsun. Yani yeni bir ortam, yeni bir evet. finale çıktılar. Finale kadar çok iyi top oynadı. İşte sakatlık oluyor yani muhakkak olacak futbolcularda Evet. sakatlanıyor. Yani çünkü oynadığı alanda sakatlanma riski yüksek yani. Gidip geliyor Tabii. yani. Tabii. Sakatlanma oranı yüksek tabii yani. Gidip gelen bir futbolcu sağ kanat, sol kanat ondan eforlu bir yer oralar yani. Evet. Onun için Hocam e, inşallah iyi olur. umarım inşallah iyi olur. Tabii Galatasaray Evet. konularını bitirdik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bitirdik. Sıra geldi Beşiktaş'a. Beşiktaş'a da Avrupa yolunda büyük fırsat var. Fernando Santos'u rahatlatan bir fırsat. Beşiktaş'ın bu sezon Ligi 3. sırada Evet. tamamlayarak Avrupa hedefine ulaşmak isterken o gerçek siyah beyazlı camiayı da rahatlattı hocam. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş averajla 46 puanla 4. sırada kaldı ve zirvenin de 29 puan gerisine düştü. Şampiyonluk hesaplarını önümüzdeki sezon üzerine kuran siyah beyazlılar Avrupa hedefine ulaşabilmek içinse Türkiye Kupası'nı kazanmayı hem de ligi 3. bitirmeyi hedefliyor. Ortaya çıkan gerçekse Beşiktaş'ı sevindiriyor. Şöyle bir durum var. Gerçek var Beşiktaş'ta. Sadece 2 kez, bundan sonraki kalan maçlarında sadece 2 kez şehir dışına çıkacak. Deplasmana gidecek. Yani 2 defa deplasmana gidecek. 2 defa şehir dışına çıkacak. Süper Lig'in son periyoduna girildiği dönemde Kartal kalan 10 mücadelenin 8'ini İstanbul'da oynayacak hocam. Ayrıca söz konusu Evet. maçların 5'i de Tüpraş Stadyumunda yapılacak. 5 tanesi de Tüpraş Stadyumunda yapılacak. 29. haftada Antep'e konuk olacak olan Beşiktaş daha sonra sırayla evinde Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir ile oynayacak. Beşiktaş bu müsabakaların ardından üst üste 2 hafta Samsunspor ve Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak hocam. Yani Evet. siyah beyazlı takım 35. haftada da Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dış deplasmanı için Alanya'ya gidecek.
Siyah beyazlar 2023-2024 sezonunun son 2 maçında Hatay ile Dolmabahçe'de ve Kasımpaşa ile de deplasmanda mücadele edecek. Yani yine İstanbul'da mücadele edecek hocam. İstanbul'daki 18 maçta 10 galibiyet var. Beşiktaş ligde geride kalan 28 haftada İstanbul'da 18 karşılaşmaya çıktı. Biliyorsun. Bu maçların 10'unu kazanan siyah beyazlı ekip ikisinde berabere kaldı. 6'sını ise kaybetti. Yani Kartal 18 mücadelenin 14'ünde Tüpraş Stadyumunda da oynadı hocam. Biliyorsun, takip ediyoruz. Evinde de 8 kez galip gelen Beşiktaş 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı hocam. Beşiktaş sahasındaki müsabakalar hariç İstanbul'da şu ana kadar Karagümrük, İstanbulspor, Pendik ve Galatasaray'a konuk oldu. Karagümrük ve İstanbul karşılaşmasında 3 puana uzanan Kartal, Pendik'le de Pendikspor ile Galatasaray'a ise kaybetti. Yani Pendik'le de ve Galatasaray'a da kaybetti hocam. Tabii bir yandan da hafızamı yenileyerekten gitmeye çalışıyorum. Böyle bir durum var. Sen ne düşünüyorsun hocam? Buyur. Şimdi Beşiktaş'ın zaten sezon başında bu hale geleceği belliydi. Neden belliydi? Fenerbahçe ile Galatasaray o kadar güzel transferler yaptı ki hep A klasmanında futbolcular aldı. Beşiktaş bunların çok gerisinde kaldı. Futbolcu alamadı. Bir de önceki elindeki futbolculardan yararlanamadı. Abubakar gibi, Rozier gibi. Bunlar bu sene de iyi olmayınca Beşiktaş'ın başına geldi. Hocaları değişti. Birkaç hoca değiştirdi. İşte bu 3. hocası olması lazım, değil mi? Evet. Hoca değiştirdi. İşte her gelen hoca değişik. Futbolcularda uyum yok. Yani aldıkları topçularda işte Onana mı diyorsun? Bunu sahtesi diyorlar zaten. Sahte Onana geldi diyorlar. Hep sezon başında onu söylediler ya. Ahmet Nur Çebi'ye dediler, adam kızdı ya. Ya dedi, bu gerçek Onana değil, sahte Onana dediler buna. Tabii. Yani böyle transfer geçirdi Beşiktaş. Şimdi bakıyorsun bunun yani belli olduydu sezon başında. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray o kadar güzel transferler yaptı ki diğer takımlar geride kaldı. Zaten lig de belli, puandan da belli zaten. 2 takım, diğer 18 takım. Yani o kadar şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Ha, bundan sonra böyle giderse de zaten daha da ara açılacak yani. Önümüzdeki yıllarda da böyle olacak. Ama işte takımların bu maddi gücünde şu anda Beşiktaş geldi 17 tane yabancı var zaten, kiraya verdikleri falan toplarsa. 17 tane. Bunları şimdi elinden düşürecek, 12'ye düşürecek, elindeki topçuları verecek, yenisini alacak. İşte para nerede? Parayı nereden bulacaklar? Beşiktaş büyük ihtimalle UEFA'dan bir de şey yerse, ceza yerse, transfer yasağı, aynı Galatasaray'ın başına geldiği gibi, o zaman işte işi çok kötü olur. Tabii Avrupa 3'e girer. İlk 3'e girer zaten Beşiktaş. Girmeli de bence zaten. Kupada da, Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ediyor. Yani Avrupa'nın bir ayağına tutunur. Yani onu kesin gözle görürüm. Ama işte seneye nasıl kadro kurar? Bu şimdiki hocaları işte Samet Hoca var, Feyyaz Hoca var. Bunlar iyi ekip kurdular. İşte Santos'a iyi bir kadro verebilecekler mi seneye? Bu yaz sezonundaki transfer işte bu paradan geçer yani. Bunlar şimdi Galatasaray'a, Fener'e yetişmeye çalışacaklar. İşte o para nasıl olacak? Bu açılırken de UEFA'dan bir kısıtlama gelirse o zaman başlarına iş açarlar. Bu tehlike de var şu anda Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın çok borcu var yani. Borcu çok. Hasan Arat iyi niyetli. Hasan Arat zaten Avrupa'da çevresi olan, sevilen bir insan. Yani istediği futbolcuyu alır. Ama zaten adı geçen futbolcular var. Şu anda çok iyi futbolcular geçiyor. İşte para. O para olayını nereden, kaynak nereden bulacaklar? Yani futbolcu satıp da alıyorsun. Yani ben cebimden işte ben Hasan Arat'ım, Ali Koç'um diye para veremiyorsun yani. Cebinden para veremiyorsun. Tabii futbolcu satarak futbolcu alacaksın. Bunu Galatasaray yıllardan beri yaşıyor. Onun için Beşiktaş'ta bu türlü sıkıntılar var. Avrupa'ya gidecek. Muhakkak gider. Onlar için teselli olacak zaten. Gitsin. Beşiktaş'a da Avrupa'ya yakışır. Beşiktaş Avrupa'da olsun. İlk 3'e Hocam, girer zaten. şöyle
Santos adına Türkiye Kupası'nı kazanıp yani kariyerine bir kupa daha ekleyip gitmesi mi daha iyi yoksa ligi 3. bitirmesi mi daha iyi? Şimdi şöyle işte hangisi garanti? İlk üç belki garanti olur da kupa garanti olmayabilir. Belki bakıyorsun bak Karagümrük Galatasaray'ı eledi. Gitti Demirspor'a yenildi mesela. Hani o Gibi kupa belli ol. apoleti var ya hocam, o kupa He. apoleti, o kupayı kaldırmak falan, hani Beş, kariyerine bir kupa daha beş, eklemek anlamında söylüyorum. bence hoca gitmez. Hoca önümüzdeki senede kalır. Çünkü kendi kurmadığı kadro olduğu için bu. Bir Hmm. önümüzdeki yılı görmek ister. Önümüzdeki yıl çalışmak ister. Zaten önümüzdeki yıl için getirdiler zaten. Çok Bu sene için eleştiriliyor değil. hocam ama ya. Çok eleştiriliyor ya. Yani Ama oynattığı şimdi futbol değil yani. Türkiye Ligi için. Şimdi şöyle diyeyim, bu da der ki şimdi sorsan Santos'a ya ben hiçbir futbolcu ben almadım ki der. Benim Hmm. transferim değil bunlar der. Yani benim oyun yapıma göre alınmış futbolcular değil bunlar der. O da haklı Tamam. kendi şeyinde. Ha, Musrati ve Muçi geldi. Musrati evet. yani yani İşte bunlar yetmiyor tek başına. Musrati şöyle, Musrati alacağına Maserati alsalar en azından binerlerdi hocam yani. Güzel. Bence de Yani yani. Bence de. Musrati'nin yerine bir Maserati alıp takıma getirseler de en azından binerlerdi hocam. Ben öyle Ya düşünüyorum. Yani Musrati Beşiktaş bence hayal kırıklığı oldu Beşiktaş adına. Beşiktaş bu sene işte havayı kaybetti. O havayı kaybettikten sonra zaten toplaması çok zor olur. Çok gerçekten o havayı kaybettin mi o futbolcular antrenmana çıkaramazsın Barış. Antrenmana çıkmak istemezler yani. Hele Değil mi? şampiyonluk gitmiş, o gitmiş. Futbolcular antrenmana getirip o soyunma odasına gidip hadi gelin antrenman yapalım diyemezsin yani. Halleri kalmıyor. Ama Ya şu anda çünkü şey yok, Fenerbahçe hedef yok. Yani bir hedef şey yok. he, Önünde bir tabii neye tabii gideceğini bilmiyorsun. tabii. Vallahi Hava, bilmiyorum hava yani. kaçtı. İşte şu anda Fenerbahçeli, Galatasaraylı futbolcular şimdi antrenman yapmak için can atıyorlar. Bak. Tabii. Hepsi tabii neşeli, şen, git antrenmanları izle. Hepsi maşallah sanki bugün lig başlıyor gibi böyle. Niye? İşte 10 hafta kalmış şurada şampiyonluk kapıda. İkisinin de artık Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ikisi de. İkisi de gidecek yani muhakkak. Biri elemeli gider, Evet. biri direkt ya da işte ön elemeler azalacak herhalde. Türkiye'nin puanı yükseldi. Evet. İşte bakacağız hayırlısıyla. Ben isterim ki bu takımlarımız devamlı her yıl Avrupa Kupası'nda oynasınlar. Çünkü gerçekten orası başka bir lig. Yani Türkiye'de 20 şampiyonluğun olsa ne olur? 50 şampiyonluğun olsa ne olur? Bak Diş Türk Bein Sport işte ihale aldı. Para vermiyorlar yani. Türkiye Ligi'nde kalite yok. Yani Hocam 100 oyun yok. Bak yanlış yoksa Avrupa'da 168 milyon civarı evet, falan bir teklifle olayı kapattı. Yani işi bitirdi. 3 sezon. 3 sezon 3 için. sezon bir de TL bazında verecekmiş şimdi. Yani TL Tabii, bazında tabii, ödeme yapacak. Euro tabii bazında yani. da değil. Tabii doğal olarak bu kulüplerin gelirini de etkiliyor. Çok Tabii o etkiliyor. işin Çok de etkiliyor. o işin de perde arkası çok farklı yani. O işte de çok farklı şeyler var. Onları da konuşuruz yine. Gündemimize Tabii, tabii. alırız. Bu arada tabii Beşiktaş'tan devam ederken İngilizlerden Beşiktaş'a Worrall talebi var. Yani baskısı var. Evet. Kartal'a biliyorsun Joe Worrall geldi. Ara transferde renklerine bağladığı Worrall için kulübü Nottingham Forest flash bir talebi geldiği ortaya çıktı yani. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Worrall mu? Ben de böyle bir türlü Worrall galiba. Şu ana kadar Worrell. istediği Worrall. Şu ana kadar istediği forma şansını da bulamadı hocam. Süper Lig'de Koye 0-0 Worrell. Joe Koye Worrell. Evet. Worrall. Joe Worrell. Evet. Yani Süper Lig'de 0-0 sona eren deplasmandaki Kayserispor maçında 90 dakika forma giydi. Türkiye Kupası'ndaki Antalya maçında da son saniyelerde oyuna girdi. Değil mi hocam? Yani Evet. Evet. öyle bir durum var. Beşiktaş'ın defanstaki sorunlarını çözmesi için kadroya dahil edilmişti oyuncu ama Kayseri maçındaki performansıyla Santos'u tatmin etmedi.
Bir de Evet. tecrübeli bir oyuncu. Yani aynı zamanda hani İngiltere menşeli. Fakat formayı Necip'e kaptırdı. Evet. Kulübeye hapsoldu. 27 yaşındaki oyuncunun kulübünün de geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la temasa geçtiği e, ve Worrell'ın oynatılması yönünde siyah beyazlılara baskı yaptığı konuşuluyor. Kartal'dan sezon sonuna kadar 600 bin euro civarında bir maaş alıyor bu oyuncu. Alıyor. Evet. Yani satın alma opsiyonu da var. Yani de beklenmiyor. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Portekizli teknik adam sakatlık ya da ceza olmadığı sürece Koli ile Necip ikilisinden vazgeçmeyeceğiyle ilgili gelen haberler var. Worrell nedir hocam? Worrell sence Varol mu? Worrell mu? Varol. Evet. Joe Varol. Varol asıl. Şimdi Varol diyelim biz ona. Varol diyelim. Evet, Nottingham Forest oynatın diye, yani satın alma opsiyonu kullanılsın diye oynat diyor, yani baskı yapıyor. Satın alın diyor, yani anladın mı? Ondan da kurtulmak istiyor. Ben Necip'i ben şöyle görüyorum. Aynı bizim Sabri Reis vardı eski. Aynı. Her zaman koy. İstediğin zaman boynu bükük. Bu topçular böyle. İkisinin de Adı gibi de yapısını da uysal benzetiyor. ha. Adı gibi de Çok soyadı gibi de uysallar. uysal. Gerçekten. Gel git çık, yedek kal, direkt oyna. Bunlar savaşçı. Gerçekten Necip de öyle bir topçu. Ben de severim böyle futbolcuları. Hani bizim Sabri Reis'e benzetiyorum yapısını. Sabri de öyleydi. Gelir gider, yedekte kalır, hiç ağzını koy oynar, çık gel gider böyle. Onun için kullanmak istemiyor satın alma opsiyonunu. Ama işte Beşiktaş dediğim gibi e, bunlar hep böyle diğer takımlar futbolcular oynamadığı için bunlar uyum sağlayamıyorlar zaten. Takım bütünlüğü yok şu anda. Evet. Takım bütünlüğü olmayınca kimi koyarsan koy darmadan. Dişli işlemiyor yani. Dişli yok. Dişliler kırılmış. Arasına Varol'u da koy. Kimi koyarsan koy. Yani işlemez. Arasına Varol'u Çünkü da niye? koysan, Takım ayarı bozulur. arasına Varol'u da Heh, koysan, Vorol'u da koysan evet. işlemeyecek yani. Aynen öyle. Takımın ahengi bozuldu. Onun için uyum sorunu var. E, zaten Beşiktaş bu Rozier'i Abu Bakar'ı kaybettikten sonra bunda diğerleri tutmaz zaten. Ben mesela şu anda Beşiktaş'ta Cenk'i takdir ediyorum. Ya adam varını, yoğunu, hayatını koyuyor adam bir takım için. Böyle olmaz. Yani acayip bir şey yani maşallah. Gerçekten e, Cenk acayip, yani Beşiktaş'ın tam aidiyet duygusu var yani deriz ya. Böyle yüreğiyle Taklacı oynuyor. Cengi mi diyorsun Ben hocam? seviyorum böyle. He, taklacı göğüsçü, böyle Taklacı göğüs güvercin yapardı gibi ya. fırfır gibi döndü Evet. hocam ya Galatasaray maçında. Tabii yani yırtındı da işte gücü yetmedi takımın gücü Galatasaray'a da. Galatasaray'ın amacı oradan 3 puanla dönmekti. İstediğini aldı geldi. Yani Galatasaray 3 gol ihtiyacı olsaydı 3'ü atardı. Tabii tabii. Yani Galatasaray şimdi ha, skoru ha, elde etti. Beşiktaş'ın evet. da buna reaksiyon gösteremeyeceğinin farkında zaten. Ne yaptı? Farkında Ezdi dedi, yani. yormayayım kendimi. Ezdi. Maçı ezdi yani. Bildiğin Yormayayım ezdi yani. kendimi dedi. Evet. Ee, Abi. Abi Vallahi zaten bir maçı başta anlarsın, belli edersin. Ha ya ben bu maçı alırım dersin zaten. Öyle maçlar vardır, bilir, belli olur zaten. evet. Yani Ama Beşiktaş'ın gerçekten bu sene işi zor. Çok transfer yapması lazım. Kadroyu komple değiştirmesi lazım. İşte elinde çok yabancı futbolcu var. 17 tane şu anda bonservisli futbolcu var ya elinde. Yabancı. Kiralık gidenler var. Ellerinde oynamayan var. Bunları nasıl çıkaracak? Adamlar geldi ve topu gibi. Bizim Türk futbolcular sil şurayı dediğim bir adama git dedim mi gidiyor. Çocuk bir şey yapmıyor ki. Ama adamlar öyle bir topu kalıp gibi böyle kapı gibi sözleşme yapıyorlar. Alırlar hocam yani. Tazminatlarla. zaten Beşiktaş'ta 9 isim sezon sonu gönderileceğiyle ilgili bilgiler gelmeye başladı. Şimdi şöyle Tabii. %100. yani dev operasyon Beşiktaş'ta. Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta büyük değişim kapıda.
Yeni sezonda iddialı bir kadro da kurmak istiyorlar. Kolları sıvadılar. 9 yabancısıyla yolları ayırmaya hazırlanıyor Beşiktaş. Kötü bir sezon geçiren ve beklentilerin de altında kalan Beşiktaş Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kaldı hocam. Avrupa'ya da erken veda eden Beşiktaş elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Kartal'da yönetim yeni bir kadro planlaması için de kolları sıvadı. Yeni sezonda iddialı bir kadroyla şampiyonluk hedefliyor Beşiktaş. Büyük bir operasyonun hazırlanan ve kiralık gönderilen isimlerle birlikte 17 yabancısını bulunan Beşiktaş, dediğiniz gibi hocam bak 17 tane yabancısı da var. 9 yabancı futbolcuyla yollarını ayıracak. Takımdan gönderilmesi planlanan isimler, yani söylentiler şu şekilde geliyor. Abubakar bu sezon taraftar yönetim ve teknik heyetle yıldızı bir türlü de barışmadı Abubakar'ın. Kamerunlu golcü bu sezon 25 maçta forma giydi ve 11'de gol attı. Yani aslında fena da değil skor olarak ama 3 asistlikte bir performansı var. Ama hani tutmuyor. Tutmayınca artık Beşiktaş'ta o hani ilk geldiği sezonki şeyi yok. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon civarı falan hocam. Abubakar'ın. Gezal konuşuluyor. Yani Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu geçiriyor. Eski günlerini mumla aratıyor. Cezayirli yıldız. Bu sezon forma giydi, 24 maçta 1 gol 3 asist yapmış. Yani hiçbir şey yok. Yani çok düşük bir performans. Evet. Sezon sonunda da sözleşmesi sona erecek. 1 yıl opsiyonu kullanılmayacak. Yani 1 yıllık opsiyonu da var. Gezal'ın. Rebic var hocam. Rebic. Siyah beyazlılara sezon başında bedelsiz olarak geldi. 2 yıllık sözleşme imzaladı Rebic. Bekleneni bir türlü de veremedi. 23 karşılaşmada görev yaptı. 1 gol atarken 5'te asist yaptı. Sırp Yıldız'ın güncel piyasası şu anda ortalama 4.2 milyon euro civarı falan hocam. Amarty var. Sezon başında takıma dahil oldu. Ve performansını beğenmedi Beşiktaşlı teknik heyet. 24 maçta görev yapan deneyimli oyuncu. Yani 24 maçta da görev yaptı hocam. 1 gollük katkı sağladı Amarty. Bedelsiz olarak takıma geldi ve siyah beyazlara 2026 yılına kadar da sözleşmesi var. Ganalı oyuncu. Piyasa değeri de şu anda 8.5 milyon euro. Muleka var. Muleka'da biliyorsun Kasımpaşa'dan başarılı bir performans sonucu siyah beyazlara geldi. Standart Lüje 3.35 milyon euro civarında 2022 yazında Beşiktaş'ta Standart Lüje'den geldi. Muleka'dan istenilen verim ondan da alınamadı hocam. Yani bir de Muleka'yı mesela Kasımpaşa'da izlediğim dönemlerde falan çok güzel bir sezon geçiriyordu. Çok da güzel oynuyordu. Hızı sürati ile takıma katkıları bayağı bir vardı yani. Bu sezon 25-27 maçta görev yaptı. Kongolu o da kendisi de. Forvet oynuyor. 7 kez fileleri sarstı. Beşiktaş adına 7 kez gol attı. 2027 yılına kadar da sözleşmesi var. 24 yaşında, ortalama piyasa değeri de 4.2 milyon euro civarında falan diye biliyorum. Hasic var. Beşiktaş'a büyük umutlarla geldi. Genç yetenek. Evet. Genç yetenek diye geldi. Bosnalı futbolcu. Ümraniye ve Göztepe'nin de ardından bu sezon ülkesinin takımlarından Sarayova'ya kiralandı. Siyah beyazlarla 2025 yılına kadar da sözleşmesi var Hasic'in. Onun da güncel piyasa değeri 800 bin euro civarında falan hocam. Rozier var. Yani Rozier, Montero var. Oraya da geleceğim hocam. Rozier Beşiktaş'a geldikten sonra kazanılan şampiyonluklarda başrol oynadı aslında değil mi? Yani Rozier Beşiktaş'ın şampiyonluğuna falan başrol oynadı. Son dönemde yaşanan olaylarla gözden düştü ve devre arasında Fransız ekibi Nance'a kiralandı. Bonservisine 4.8 milyon euro ödenen
ve 2025 yılına kadar da sözleşmesi bulunan deneyimli sağ bekin şu anki güncel piyasa değeri de 5 milyon euro civarında hocam. Onana var. Yani Onana da enteresan. Sezon başında Lens'ten 4 milyon euro karşılığında transfer oldu Onana. Hem bonservisi hem de performansıyla eleştirilerin odağında oldu. Kamerunlu orta sahada oynuyor. Devre arasında 4,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralandı oyuncular. Beşiktaş'la 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi var. 24 yaşında, güncel piyasa değeri de 3,7 milyon euro hocam. Montero var. Francisco Montero. Beşiktaş'ta o da Montero Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği sezonun ardından 750 bin euro karşılığında bonservisi alındı. Geçen sezon Hamburg, bu sezon ise Arouca'ya kiralandı Montero. Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona eriyor. İspanyol stoper, güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro civarında olması lazım hocam. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi 4 yabancı futbolcu transferi de yapacağı söylentiler arasında. Yani şöyle yeni kurala göre 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de kulüpler kadrolarında 12 yabancı bulundurabilecek. İlk 11'de ise yabancı sınırlaması olmayacak hocam. Ne diyorsunuz hocam? 11 yabancıyla oynayabilecek zaten. 12 Evet. yabancıya düşüyor. O zaten federasyonun kararını aldı. Şu anda benim dikkatimi ne çekti? Saydığım futbolcunun bonservis bedelleri yani çok düşük. Mesela saydığın. Bunların hepsini satsa 3-5 milyon euro yapmıyoruz. Düşün yani. Aynen öyle hocam. Ve bu paralarda zaten satamaz. Yani demek ki bunlar elde patlamış yani. Evet. Diyecek. Rozier çok iyiydi. Galatasaray'ın kapısından döndü Rozier zaten biliyorsun. Galatasaray'la anlaştıydı. Ondan sonra işte Beşiktaş'ın çocuğu dedi. Bu dedi. Ondan sonra Beşiktaş'a biraz ücretini yükseltti gitti. Gezal da öyleydi. Galatasaray bayağı ciddi istemişti. Gezal ama çok sık sakatlanan bir futbolcu. Gezal müzmin sakat. müzmin sakat. Bir türlü tutturamadı. Bundan sonra da zaten tutturamaz Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş bu saydığımız futbolcuların hepsini gönderecek sezon sonunda. Ama bunların işte bir transfer parası fazla gelmeyecek yani. Benim dikkatimi çeken o. Bonservisleri güncel değerleri düşük. Zaten şimdi 800 bin euro dediğimiz topçuya ne verecek Avrupa'daki adam? Ya da başka bir Anadolu takımına mı satarlar artık nereye? Yani para vermezler bunlara. Evet. İşte Beşiktaş şu anda en az bir 4-5 tane yabancı futbolcu alması lazım. Biraz da yerli futbolcu işte ağırlığını götürecek herhalde. Yani Beşiktaş dediğin gibi işte kupaya asılıp bu seneyi kurtarmak istiyor. Kupayı Ziraat Türkiye Kupası'na asılacak. İşte ilk üçe de girer. Yani bu sene böyle idare edecek. Yani şu anda Beşiktaş hakkında düşüncelerim bu. Ama Abu Bakar her yıl böyle bir şeylik çıkar, arıza çıkarır. Evet. Bunun ahlaki yapısından mı neyinde var böyle sezon ortalarında böyle bir şeylik yapar. Arıza çıkarır. Kendini sattırır, kovdurur, bir şeyler yapar. Yani çok değişik bir ama iyi topçu yani. Çok iyi bir futbolcu. Yani çok iyi bir santrafor ama yani ben onun ahlaklarında her sezon bak böyle kovduruyor kendini ya. Bırakıyor, oynamıyor, küsüyor. Beni bırakın diyor, ben gideceğim diyor. Yani ne oluyor ben anlamıyorum yani. İşte onun Beşiktaş'ın içini bilenler daha iyi bilir. Ama Beşiktaş bunların yani boşa gidecek yani. Bunlara verdikleri paralar hepsi boş. Karşılığını alamayacak yani. Çünkü para eden bir topçu yok. Şu anda Amerte ile Muleka var. Biraz diyecek piyasası olan yani. İşte onlar da ne verirler yani. Diğerli saydığımız isimlerin hiçbiri de para vermezler. Ben de öyle düşünüyorum ya. Ben de aynı şekildeyim. Evet. Aynı düşüncedeyim. Beşiktaş'ın
bütün bu isimlerden bence gol yedi. Yani 9 ismin 9'undan da 9 milyon gelmez hocam. 9 ismin 9'un ya toplasan 9 milyon gelmez. Çok kötü gol yedi dediğin Gelmez. gibi. Yani Evet. zor. Beşiktaş için zor süreç kapıda onları bekliyor. Hocam şimdi konularımız bitti. Tabii 2023-2024 sezonunun şu anda önde giden iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kıyaslayan mücadelesi de devam ediyor. Tabii Evet. kalan maçları var. Kalan maçlarını şöyle bir getirdiğimizde hemen şu şekilde getiriyorum kalan maçlarını. Ne diyorsun hocam? Senin yorumun ne? Yani bu kalan maçlar üzerinden Galatasaray Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin durumu ne? Galatasaray'ın zaten fazla bir deplasmanı yok. 2 deplasmana gidecek. Ben öyle biliyorum. İstanbul'da. Diğer maçların tamamı İstanbul'da olacak yani. Yani Fenerbahçe maçına kadar biz herhalde biraz yine 2-3 puan önde gideriz. Fenerbahçe zaten yeneriz. Rams Park'ta yeneriz yani. Fener'in kurtuluşu yok. Ben öyle görüyorum yani. Öyle düşünüyorum. Yani Fenerbahçe kötü oynadığından değil. Yani Galatasaray finallerin takımı. Galatasaray yani bu maçı alacağım dediği zaman alıyor yani. Evet. Galatasaray bir Avrupa takımı biliyorsun. Evet. Avrupa'da Evet. bunu kanıtlamış. Yani ben bu maçı alacağım, şampiyon olacağım dediği zaman o maçı alır. Kimse karşısında Evet. kurtulamaz. O maça Evet. kadar öyle gider. Maçları toplar. 10 maç kaldı zaten. Ben bu sene puan rekoru kırılacağını da düşünüyorum. Şu anda 75 puan var. Yani bir 100 puanı üstüne çıkacaklar gibi geliyor bana. Yani bir rekora doğru gidiyorlar bakalım. Yine zaten Mustafa en az Evet gol hocam. yiyen kaleci yani şampiyon olur. Bence şampiyon olur yani. Ama Hocam Fenerbahçe de hak etti. Fenerbahçe'nin de gerçekten çok iyi kadrosu var ama Galatasaray daha tecrübeli bu finallerde. Final takımı Galatasaray. Böyle yarışlarda at başı iyi gidiyor yani. Bunları iyi kontrol ediyor, yapıyor, beceriyor yani. Fenerbahçe'yle bak her çekişmelerine böyle baş başa geldiğinde Galatasaray hep geçiyor farkındaysan. Bu tecrübeden kaynaklanıyor. evet. Fenerbahçe'nin Evet. zorlu şöyle bakıyorum bir Trabzon deplasmanı var. Ondan sonra Sivas deplasmanı Evet. o da zor gibi geliyor. Arkasından da kendi evinde bizden yani Galatasaray'dan önce de Kayseri maçı var. Yani Fenerbahçe'nin fikstür olarak baktığımızda durumu gerçekten Galatasaray'a göre daha zor ve daha zorlu. Bakalım ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde ne olacak? Hepsini göreceğiz. Hocam bu arada bugün Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce açıklama yaptı. Yener İnce sakat oyuncularla ilgili bilgiler verdi. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili üst arka adalesinde zorlanma var dedi. Rizespor maçında yok dedi. Yani Abdülkerim Bardakçı Rize maçında kadroda yok. Ziyech, Zaha antrenmana çıkacak diyor. Yani antrenmanlara çıkacak diyor. Bugün de antrenmanlarda gördük kendilerini ama tabii yok. Yani böyle bir takım aidiyatlığı işte oynama şeyi gibi falan bir durum yok. Söz konusu değil onlarda. Sergio Aurier tedavisi sürüyormuş hocam. Milli ara sonrasında forma giyebileceğini düşünüyormuş takım doktoru Yener İnce. Davinson Sanchez'le ilgili de tedbiren antrenmana çıkmamış. Durumu yarın belli olacakmış. Galatasaray kadrosunda da Rizespor maçı öncesi böyle bir durum söz konusu. Takım doktoru açıklama yaptı. Hocam konularımızı bitirdik. 1 saat 40 dakika oldu. Yayınımız iyi, akıcı geçti. Senle de ilk Güzel. yayınımız. Umarım bundan sonrası için de daha birçok yayında birlikte oluruz. Hem futbol bilgin hem verdiğin demeçler hem Florya'ya yakınlığın bizleri
daha da fazla bilgilendirecek. Hem izleyenlerimizi hem de kanalımıza daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı hocam? Evet. Bilgi verebildiysem, aydınlatabildiysem, kanalına katkıda bulunduğubildiysem ne mutlu bana. Yani başarıların devamını diliyorum. Böyle programlar lazım gerçekten. Hele senin gibi gençler yapsın bu işleri zaten. Sağ ol, Ondan sonra teşekkür ederim. yani gelişmeleri ara sıra bağlanıp paylaşırız. Yani bu sene işte dediğim gibi lig altla üstler diye var işte. İkisi yukarıda, diğerler altta. Alttan 10, 11, 12 takım düşme potasında bak. Düşün Demirspor bir üstündeki. Onlar hepsi düşme potasında şu anda. Yani lig Evet. çok değişik bir lig. Yani böyle aslında ne diyeyim böyle olmamalı. Yani şu en az kafada 10 takım şampiyonluğa oynamalı. En az yani. Bu kadar ara açılmamalıydı. Bu haftalarda bu kadar ara açılmamalı. Ya Beşiktaş için iyi bir şey değil. Ben isterim ki böyle 10, 11 takım, 12 takım böyle kafaya oynasınlar, zorlasınlar. Üstteki takımları zorlasın. Alttakiler yukarı, alttakiler düşüyor. Ligin 3. haftasında kesinleşiyor düşmesi. Öyle de kaç hafta oldu? Koptular. Nasıl olacak böyle lig yani? Hocam bir de şöyle bir şey var. Yani bunlar inşallah Bir de şöyle bir şey var. Evet, temennilerin çok güzel, iyi ama eğer o takımlarda işte Beşiktaş, Trabzon, işte arkasından Adana falan böyle sıraladığımızda geldiğimizde o takımlar da potada olsaydı bu sezonki hakem hataları, VAR problemleri, bilmem neler onlarla bunlarla daha çok lig çalkalanacaktı. tabii. Yine bu sezon biraz daha böyle hani iki takım nezdinde aslında Fenerbahçe değil de Beşiktaş falan olsaydı Fener'in yerinde bu kadar çok ortalık hani hakem hatalarıyla boğuşmayacaktı insanlar. Niye? Çünkü Fenerbahçe 10 Evet, senedir şampiyon olamıyor. Ali Koç'un da son senesi. tabii. Şampiyonluğa da bu kadar çok yaklaştılar. Biraz da onların bir şeyi var. Yani böyle bir çırpınışı var Fenerbahçe cephesinden. Galatasaray tabii daha tecrübeli. Şampiyonlukları üst üste yaşamış. Geçen sezonun şampiyonu ve bu sezonda yine şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. Daha profesyonel, olaylara daha sağduyulu yaklaşıyor. Daha bilinçli yaklaşıyor. Nerede ne yapması gerektiğini daha çok iyi biliyor. Dolayısıyla umarım sezon sonu güzel bir sezon sonuyla bitiririz. Daha fazla spekülasyonlar olmaz. İyi şeylerle, düşüncelerle sezon tamamlanır gider diye düşünüyorum yani. Zat, zat, zaten benim hayalimdeki lig böyle bir lig. Yani kafadan 10 takım şampiyonluğa oynasın. Hiç hakemlerin konuşulmadığı lig olsun. Başkanların da bu kadar birbirini gerip seyirciler birbirine yani gerdiler. Bu iyi bir şey değil yani. İnan yani Hocam başkanlar işte bir şey şampiyon oluyor soracağım diye sana. olmaz böyle. Evet. Şimdi Bayern Münih'i ve Manchester City'yi işte Manchester United'ı falan hepimiz biliyoruz bu kulüpleri. Avrupa'daki dünyaca ünlü kulüpler. Bunların Evet. başkanlarının kim olduğunu sayar mısın desem belki sayamayacaksın. Kimse bilmez. Kimse bilmez. Çıkmazlar, konuşmazlar. Hiç hakem konuşulduğunu duyuyor musun sen? Bizim Türkiye'de aslında mesela bir olay oluyor, mesela bir kaza oluyor, lazım. Hakemler konuşulmaması lazım bence. Çok önemli bir şey. Evet. Konuşulmasın bu kadar ya. Yani Çok konuşuluyor ama hocam var ya. ben vara zaten futbola teknolojinin bu kadar girmesini ben istemiyorum. Ben manuelci bir adamım. Yani eski futbol oynansın. Yani yan hakemler olsun, orta hakem, yan hakem bayrağını kaldırsın, orta hakem yanlış da olsun yani önemli değil. Var oluyor da ne oldu şimdi? Teknoloji. Hiç değişen bir şey yok. Daha da kötüye gidiyoruz. Daha da kötüye gidiyor. Ha. Yani ben var o tabii. Eski usul daha iyiydi ya. Ne olacak? En azından yan hakem vardı. Bir futbolun tadı
Ne olmuş? Para, ticaret girmiş. İddia oyunlar olsun, o bahis oyunlar olsun. Hep yani para dönüyor yani. Paranın döndüğü yerde de zaten spor olmaz. Spor değil ki bu zaten. Ben sezon başında sana söyleyeyim, ben Erman Hoca ile karşılaşmıştım bir uçakta, bir yere gitmiştik beraber Erman Toroğlu'yla. Sezonda 2 sene olmuştu. Dedi ki işte hocam dedim, işte Kozan, Adana, Mersin böyle bahsediyor falan, hemşeri falan konuşuyor. Dedim şampiyon kim olur hocam bu sene dedim. Bilmiyor mu dedi. Dedim ne bileyim, nereden bileyim. Dedi şampiyon belli dedi. Allah Allah dedim. Evet. O sene işte Beşiktaş'ı söyledi. O sene Beşiktaş şampiyon oldu. 2 sene şampiyon oldu üst üste. Dedi oğlum şampiyon lig başlamadan belli olur dedi. Belirtilir dedi. Bak. Daha ne konuşuyoruz ki? Evet. Yani bunlar maalesef bunlar yazık olan şeyler. İşte ben bunlar en aza sıfırlanmaz da en aza indirelim diyorum yani, en aza. Ama bu başkanların bu kadar böyle hiddetli germeler ortalığı iyi bir şey değil. Bir araya geldiler zaman da o hiç hepsi samimi arkadaş. Ya aşağıdaki halk birbirini yiyor ama taraftarlar. Yazık değil mi? Evet hocam. Bunlar inşallah bunlar azalır. Sıfıra inmez de zor da inşallah azalır yani. Ya bizim ülkemizde bir de kaostan besleniyor hocam. Yani. Tabii, Kaos ortamı olduğu sürece insanlar daha fazla etkileşim alıyor, daha fazla ilgi görüyor. Maalesef bu işler böyle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olasın. Seni programında konuk ettiğim için çok mutluyum ayrıca. Umarım inşallah bundan sonra da katkılarınla bize güç verirsin. Sen stüdyodan ayrılma hocam. Ben şimdi kapanışı yapacağım. Kal. Hemen canlı yayında bitiriyorum şu anda. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize, takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. İyi geceler. Hoşça kalın.